Efendim Serkan Bey Balıkesir İvrindi'den Şofir mağazamızdan almış. Şofir mağazamızdan bile alsanız biz test ederiz efendim. Test edip WhatsApp numaranız orada numaranız var. Numaranızda biz size uçuş test videosunu, balans videosunu, efendim pervane nasıl değişir ve Türkçe kullanım kılavuzunu atacağız ve adınıza test edeceğiz. Serkan Bey yurt dışı kargo İvrindi'de yokmuş. Balıkesir İvrindi'de PTT kargo ile göndereceğiz. Tamam mı efendim? Şimdi önce drone'umuzu açıyoruz. Sonra kumandamızı açıyoruz. Kumandamızı açtıktan sonra sol joystick'i aşağı bir yukarı yapıyoruz. Bir daha aşağı çekiyoruz. Bağlantı oldu. Kırmızı yandı. GPS açık olduğu için uçmaz. GPS'ini kapattım. Yeşil yandı. Bu tuşa bastım. Çalıştırdım. Bir çalışsın. Drone kendine gelsin. Ondan sonra hemen uçuşunu sağlayacağım efendim. V9 Pro Max 3 bataryalı ve powerbank'li modelini aldınız. Durdu. Şimdi uçuşa başlayabiliriz efendim. Haydi bakalım. Efendim görüntü kalitemiz de bu şekilde. Size el sallıyorum buradan. Harika drone. Bak sabitlemesini görüyor musun abi? Harika bir drone. Biraz aşağı iniyor. V9 Pro Max'ler gerçekten parasını hak eden dronelardır arkadaşlar. Bunun üstte DJI modelleridir. DJI almayacaksan bunu alacaksın abi. Diğer dronelar bunun yanında oyuncak kalır. Ben çeviriyorum böyle. Oraya, buraya, şuraya. Havada sabitle. Engel sensörü bunun altındadır. Onu da bir göstereyim. Engel sensörü bunun altındadır efendim. Şöyle. Elinize engel görür veya size engel görür çekilir oradan. Gayet güzel, başarılı ve de biz de serinledik bu arada. Şöyle serinleyelim. İsterseniz elinize iniş yapabilirsiniz. İsterseniz zemine de iniş yapabilirsiniz. Harika bir durum. Efendim havada sabitleme tuşu var bunlar. Bunu nerede istiyorsanız orada sabit bırakabilirsiniz. Nerede istiyorsanız orada bırakabiliyorsunuz. Şimdi mikrofonumuzu çıkartalım. Efendim burada hız ayarımızı kontrol eden tuş var. 3 kademe hızı var. GPS'e bağlanır çarpı 2 olur. Uzak uçuşlarda muhakkak antenimizi bu şekilde açalım. Antenimiz gerçek antendir. Oyuncak değildir yani. Burada kablolar var benim gördüğüm içine. Fotoğraf ve video çekme tuşumuz. Otomatik çalıştırma tuşumuz ve bir daha bastığımda havalanır efendim. Burada GPS açma kapama tuşumuz var. Bastığımızda GPS açılır, bastığımızda kapanır. Burada yazar zaten off veya on diye. Burada geri çağırma tuşu vardır. Nerede olursa olsun drone. Bu tuşa bastığınızda drone geri gelme özelliğine sahiptir. Havada sabitleme tuşumuz budur. İstediğiniz mesafeden buraya basıyorsunuz, sabitleniyor. Bu drone'umuzun 2 kilometre test edilmiş mesafesi 120 metre yükselme mesafesi var. Bir numara ışık yanıp sönerse kumandayı acilen şarja takın demektir. Kumanda şarjı bakın drone'un şarjından çok daha önemlidir. Israrlı bir şekilde söylüyorum. 2 numaralı ışık sağ ve sol joystick'inizin yerini değiştirir. 2 numaralı ışığı her zaman buradan kapatın. Kalibrasyon ayarı şu şekilde yapacaksınız. GPS'iniz açık olacak. Dış mekandaysanız 2 saniye bu tuşa basacaksınız. Daha sonra saatin ters yönünde çevireceksiniz. Şu anda kontrol ediyorum çalışıyor mu diye. Çalışıyor. Bunu normalde dışarıda yapacaksın. İçeriyle bir alakası yok. Sadece ben burada test ediyorum. Kalibrasyonumuz da oluyor. Şimdi bu drone'umuz 2 kilometre menzili var. 120 metre yüksekliği var. Fakat şehir içinde 30 metreden fazla irtifa yapmıyoruz. Sinyal kesiciye maruz kalırsınız. Şarj olayına da gelelim tekrar. Bakın şarj olayına özellikle değiniyorum. Burada gittiği mesafe, yükseldiği mesafe, drone'un batarya gösterge seviyesi, burada kumanda, uydu. Burada kumandanın batarya gösterge seviyesi. Hocam sen şunu sil kafanda. Hiç görme burayı sen. Her tarafını gör, burayı görme. Çünkü bunun kumandanın bataryası dediğim gibi drone bataryasından önemlidir. 3 kere drone'u şarj edin, 3 kere drone'un bataryasını şarj edin, bir kere muhakkak kumandayı şarj edin efendim. Şarj çok önemli kumandada. Şimdi bu drone'umuzun 2 kilometre menzili var. 120 metre yükselişi var. Düz bir arazide 3,5 kilometre gönderen arkadaşlarımız var. Çarşaf gibi bir arazi ovada. Fakat görüntü kimi yerde 500 metreden gelir, kimi yerde 1 kilometreden değişkenlik gösterebilir. Fakat uçuşunuza bir engel değildir. Uçuşunuz radyo frekansıyla olduğu için herhangi bir engel taşımaz. Efendim telefona nasıl bağlanacağız? Ekranı kapatıyoruz.
Ekranı kapattık buradaki tuştan. Daha sonra bunu uygulaması kitapçığında mevcut zaten. Onu indirdiğinizi farz ederek yapacağınız hareket şu, işlem şu. VBRC linkine tıklıyorsunuz. Mobil veriniz kapalı olacak Wi-Fi'den. VB Pro'ya tıklıyorsunuz. Muhakkak izlemişsinizdir videolarda olsun. Biz şunu da kontrol ediyorum yani. Her şey belki de çalışmayacak, bağlanmayacak. O yüzden kontrol ediyorum. Burada ayarlar kısmımız var. Bu ayarları değiştirdiğinizde drone'u da otomatikman güncellemiş olursunuz ayarlarınızda. Burada kullanım kılavuzu var. Bu kullanım kılavuzunu muhakkak okumanız lazım. Çünkü içeriği, menüsü çok geniştir. Oraya okuduktan sonra bakın kişi takip, konumlandırma, dairesel uçma, navigasyon, zoomlama gibi bütün özelliklerinden faydalanabilirsiniz. Drone'u da buradan çalıştırabilirsiniz. Yapmanız gereken şunu sağ tarafa çektikten sonra kontrolleri de sağlayabiliyorsunuz. Foto ve video çekme özelliğimiz hem telefona hem hafıza kartına vardır. Kutu içerisinde hafıza kartı çıkmamaktadır fakat hafıza kartı bilgileri size atacağız. Burada rakamsal veriler, burada GPS navigasyonumuz var. Şimdi navigasyonu hangi amaçta kullanılır? Ekranı kapatıyorsun 500 metre üstü uçuşlarda. Buradan bağlanıyorsun muhakkak. Diyelim ki ola ki sen gittin şu köşede düşürdün drone'unu. Arazidesin bu köşede düşürdün bir şekilde. 5 dakikan var. 5 dakika içerisinde navigasyonu açıyorsun. Drone'un yerini tespit ediyorsun abicim. Eğer 5 dakikayı geçersen drone kendiliğini otomatikman kapatacaktır. Onu da bil. Yani sen uzak uçuşlarında kumandadan kontrol et ama ekranı kapat. Tamam mı abicim? Şimdi bu drone alıştırma drone'udur. Bizden DJI drone alan arkadaşlar bile V9 drone almışlardır. Çok kişi ve DJI sürücülerine V9 gönderdim. Çok kişi ya. Çok kişi. O alanlarda inanın ki çok daha memnun kaldılar. Efendim bir adet power bank'imiz buradan çıkıyor. Bunun içerisindeki batarya dolu hocam, tamam mı? Drone içerisindeki batarya dolu. Onu şarj etmenize gerek yok. Onu şarj etmenize gerek yok. O dolu. Fakat yedek 2 tane daha bataryamız var ya, onları boş hocam. Geldiğinde şarja takın. Bunları da teste tabi tutacağım. Test yapacağım şimdi. Şunları da çıkartalım. Kumandamızı şu grubu test yapıyoruz. Şey yapıyorsun abi, şu grubu. Bu grubu şarj dolduruyorsun. Bak buradaki grubu. Şimdi burada joystick aparatlarımız kutu içerisinde çıkıyor. Burada denge sensörümüz var. Drone'un üstüne takıyorsunuz. Bu denge sensörü drone'un rüzgara karşı böyle bir uçmasını sağlar. Bizzat testimizdir. 8 tane yedek pervanesi var. Bunun pervanesi çok sağlamdır, çok değerlidir. 8 tane de vidası vardır. Bunun pervaneleri kolay kolay kırılmaz. Arası elimizde şöyle bir düzeltmek lazım. Çünkü hafif bir rüzgarda eğilme yapsa drone sabit uçmakta zorlanır. Tamam mı? Yerde delik oyun nasıl gezinirse drone da havada o şekilde gezinmeye başlar. Bataryalarımızın her biri 23 artı dakika havada kalma süresini test etmiş bulunmaktayım defalarca kez. Fakat şarj cihazı burada çok önemli. 20 volt ve 35 volt arası şarj cihazı kullanacaksınız. 1.0 veya 2.0 amper olması gerekli şarj cihazlar. Efendim şu şekilde şarja taktığınızda yeşil ışık yanacaktır. Dolduğunda yeşil ışıklar sönecektir. İlk şarjı uzun sürede geç dolar ilk şarjda. Çünkü uyanmadık hücreler oluyor ya. Akım değerleri 1.8, 1.6, yani bu da akım değeri ölçen makinemdir benim. Harika da bataryalara sahip. Bunun bataryası değerli arkadaşlar. Trendyol'da baktım 1800 lira bunun bataryası. Değerli olmasının şu sebebi var. Türkiye'ye batarya getiremiyorlar ithalatçı firmalar, tamam mı? Getiremiyorlar. Yasak diyorlar ya. Gümrükte yasak diyorlar. Gelmiyor. Gümrükte kaçak yollarla da getirsek bu sefer de kanun kaçağı oluyor. Anladın mı? Bulabilirsek getiriyor. İşte ben bir buldum. Yedek batarya getirdim. Hepsini de ben aldıydım. Şimdi bir iki arkadaş da bulmuş 1800 lira yazmış. Abi normal. Yani normal. Onu da ben şey yapmıyorum. 1800 lira yazan adam da normal yazmış yani. Çünkü değerli batarya olduğunu biliyorum. Efendim şuraları bir toparlayalım. Ama bir şey daha geldi, onu da anlatayım. Efendim hafıza kartı girişi burada. Burada. Burada orijinallik filigranı. Hafıza kartı ne işe yarar? Efendim hafıza kartı uzak mesafelerde video kaydetme işine yarar. Video kaydetme işine yarar. Bunun kamerası süspansiyonludur. Gerçek süspansiyon var şurada. Geldiğinde görürsünüz. Fakat bu sallantı sizi rahatsız ederse buradan kalıp halinde çıkıyor. 4 tane vida tutuyor. Çıkartıyorsun, kalıp halinde çıkıyor. Orada 2 tane süspansiyon vidası var. Gizli. Onu görürsün ama gizli bir yerde. Yani gizli diyorum çünkü gizli olanı gör diye. Ondan sonra onu sıkacaksın abicim. Eğer rahatsız ederse sizi sallanması kamerasını, tamam mı abicim? Olay bu. Onu da geçenlerde tespit ettim. Daha önceki videolarımda anlatmıyordum onu. Geçenlerde tespit ettim. Biz de zaman zaman böyle güncel şeyler tespit ediyoruz. Onu da sonra anlatıyoruz. Böyle müşterimize anlatıyoruz.
Efendim, şarjlarınızı takmayı unutmayın. Şarjlarınız dolarken kullanım kılavuzlarını okuyun. Kesinlikle okuyun kullanım kılavuzlarını. Bak, kullanım kılavuzlarını okumanız çok önemli. Efendim, hayırlı olsun. Herhangi bir sıkıntı yok ürünümüzden. Memnun kalacağınızı umuyorum. Hayırlı olsun. Güle güle kullanın.